Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Elektronik öğreniyorum serimize LED'ler ile devam ediyoruz. Elektronik LED'ler sıklıkla kullanılan devre elemanlardır. LED'ler elektronik devre elemanı olmasının yanı sıra artık hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkmaktadırlar. Özellikle aydınlatma sektöründe ve görüntüleme sektöründe artık LED'ler sıklıkla kullanılıyor. Bu serimizde LED'lerin teknik yapısını ve bağlantı şekillerini öğreneceğiz. Hazırsanız şimdi videomuza geçelim. LED'leri daha yakından tanıyalım. LED, Light Emitting Diode kelimesinin kısaltılmış halidir. Işık yayabilen diyot anlamındadır. Üzerine uygulanan akım ve gerilimi ışık enerjisine çevirir. LED'ler yapı olarak diyotlara benzerler. Zaten elektronikteki gösterim şekli şu anda ekranda gördüğünüz gibidir. Üzerinde 2 tane ok işareti bunun LED olduğunu gösterir. Hatırlayacağınız gibi diyot dersinde diyotların yönü olduğundan bahsetmiştik. LED diyotlarında yönü vardır. Artı ve eksisi vardır. Anot ve katot bacakları bulunur. LED'ler ters gerilimle çalışmazlar. Dolayısıyla devreye doğru bağlamamız gerekir. Ters bağlanmış bir LED'in üzerinden herhangi bir akım geçmeyeceği için ışık vermezler. LED'lerin ışık verebilmesi için devreye doğru bağlanması gerekir. Anot ve katot bacağı doğru polarlamada olması gerekir. Burada gördüğünüz gibi LED'in sembolü, LED'in anot ve katot bacakları gösterilmiş. Şeffaf LED'lerin iç yapısına baktığımız zaman içerisinde üçgenin geniş olduğu kısım eksiği temsil ederken düz çizginin olduğu taraf artıyı temsil etmekte. Yani artı bacağını temsil etmekte. Özellikle şeffaf kılıf tipine sahip LED'lerde devreye bağlamadan önce LED'in artı ve eksi bacağını bu şekilde görebilirsiniz. Genellikle uzun bacağı artı olurken kısa bacağı eksi olur. Eğer ki herhangi bir sebepten dolayı LED'in bacağını kesmişseniz şeffaf bir kılıf tipine sahipse bu kristalimsi geniş alanın olduğu kısım eksiği temsil ederken hemen dış tarafta bulunan ince kısım artıyı temsil etmekte. Bu şekilde de LED'lerin artı ve eksi bacaklarını bulabiliyoruz. LED'lerin kendi iç direnci olmadığı için üzerine ne kadar akım ve voltaj uygularsanız ona göre ışık enerjisine çevirirler. Bu tabii ki LED'in sınırsız oranda ışık verebileceği anlamı taşımıyor. Belli bir sınırın üzerine çıkıldığı zaman LED'ler ısınarak arızalanır ve yanarlar. Artık üzerinden akım geçirmezler. Dolayısıyla LED'leri devrelerimize bağladığımız zaman kendi iç direnci olmadığı için dışarıdan dirençle LED'leri korumamız gerekir. Bu sayede üzerinden geçecek akım ve değeri teknik değeri olan sınırın üzerine aşmadan LED'i sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz. LED'in teknik değerinde yazan akım ve gerilimin üzerinde çalıştırılan LED'ler mutlaka arızalanırlar. Dirençler üzerinden geçecek akımı sınırlandırarak LED'in ömrünün daha uzun olmasını sağlar. Her LED'in belli bir teknik değeri vardır. Çalıştırabileceğimiz voltaj ve akım miktarı bellidir. Buna LED'in data sheet'ine bakarak üzerinden geçirebileceğiniz normal olan akımı uyguladığınız sürece herhangi bir problem yaşamadan LED'i uzun süre kullanabilirsiniz. LED'ler doğru gerilim ve akımda çalıştırıldığı zaman ömürleri 1000 saatin üzerindedir. Normal bir akkor filamanlı ampulün ömründen daha uzundur. Günümüzde aydınlatma sektöründe de LED'lerin büyük bir yer bulmasının sebebi ise az akımla daha fazla ışık enerjisi verebilmeleridir. Örneğin 1 wattlık akkor filamanlı bir ampulün vermiş olduğu ışık gücüyle 1 wattlık bir LED'in ışık gücü karşılaştırıldığı zaman çok daha üstün görünecektir. Akkor filamanlı ampule göre 1 wattlık LED daha fazla ışık enerjisi verir. Ortamı daha fazla aydınlatabiliriz. Bu örnekten yola çıkarak baktığımız zaman 10 wattlık akkor filamanlı bir ampulün verdiği ışık gücünü 1 wattlık LED ile neredeyse artık alabiliyoruz. Dolayısıyla enerji ve güç tüketimi 1/10 oranında azalmış olacaktır. Tabii ki bu kullanılan LED'in ve akkor filamanlı ampulün teknik değerlerine göre bir miktar değişiklik gösterebilir. Ben birazcık somut olsun diye 10 ve 1 değerlerini kullandım. Aradaki enerji tasarrufu neredeyse bu orana yakındır. Günümüz teknolojisinde artık LED'lerin o kadar çok çeşidi var ki şu anda hepsini burada örneklendirmem biraz güç olacaktır. LED'ler üretilirken içerisinde kullanılan malzemenin cinsine göre farklı renkler verebilmektedir. Özellikle elektronik renk temelinde tabanını oluşturan red, green, blue yani yeşil, kırmızı ve mavinin karışımından milyonlarca renk elde edilebilmektedir. LED'ler çok küçük çaplı kılıfların içerisinde üretildiği zaman bir LED'in üzerine verebileceğiniz 3 farklı renkten milyonlarca renk görebilmek mümkün. Tek kılıf içerisinde de ayrı ayrı LED'ler bulunmaktadır. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil, beyaz renkli tek kılıf içerisinde doğrudan içerisine kodlanmış renkleri verebilmektedir. Bu renkleri biraz önce de söylediğim gibi içerisinde kullanılan teknik malzemenin yapısına göre belirlenebiliyor. Üretim aşamasında LED'in kırmızı mı olacağı, sarı mı olacağı, yeşil mi olacağı, mavi mi olacağı yoksa beyaz mı olacağı belirleniyor. Aynı zamanda tek kılıf içerisinde bu 3 rengi de verebilen LED'ler mevcut. 4 tane bacağı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ortak anot ya da ortak katot ucu oluyor. Diğer bacaklarına ise gerilim uyguladığınız zaman uyguladığınız gerilim kadar renk ve ışık verebiliyor.
Dolayısıyla tek bir kılıf içerisindeki RGB bir LED'i Arduino gibi bir sürücüyle kullandığınız zaman milyonlarca renk elde edebiliyorsunuz. LED'ler kılıf yapıları gereği mat üretilebilirken şeffaf renkte de üretilebiliyor. Mat LED'ler genellikle göz almaması için sadece bir konuyu belirtmek üzere üretilen LED'lerdir. Örneğin bir televizyonun üzerine elektrik gelip gelmediğini göstermek için mat renkli LED'ler tercih edilebilir. Eğer ki bir nokta ya da bir yeri bir miktar aydınlatılması isteniyorsa bunun yerine şeffaf kılıflarda üretilmiş LED'ler vardır. Kılıfı şeffaf olmasına rağmen yine dediğim gibi içerisinde kullanılan malzemenin yapısı gereği farklı renkler verebilmektedir. LED'ler renklerini kılıf yapılarından almazlar. İçerisinde kullanılan teknik malzemeden alırlar. Farklı renklerdeki LED'ler farklı voltajlarla beslenirler. Örneğin kırmızı renkli LED'ler 2 volt ile çalışabilirler ve üzerinden 15 mAh akım geçirebilirler. Yeşil renkli LED'ler ise 2,5 volt ile yine üzerlerinden 15 mAh akım geçirirler. Sarı renkli LED'ler ise 2,3 volt yine üzerlerinden 15 mAh akım geçirebilirler. Mavi ve beyaz LED'ler 3 volt üzerinden 30 mAh akım geçirmek gerekir. Gördüğünüz gibi LED'lerin farklı gerilim ve farklı amper değerleri var. Burada belirtilen değerler çalışabileceği nominal en doğru değerlerdir. Bu değerlerin altında kullanıldığı zaman LED ışık vermeyebilir. Üzerinde kullanıldığı zaman ise ısınarak arızalanır. Eğer ki devrelerimizde farklı renklerde LED'ler kullanacaksak araya mutlaka direnç girerek bunların teknik değerindeki yazan gerilim ve akımı üzerine uygulamamız gerekir. Bunu da yaparken seri bağlantı ya da paralel bağlantı yaparak LED'lerin üzerinden akım geçirilebilir. Birden fazla LED'i devrelerimizde kullanırken seri ve paralel olarak bağlayabiliyoruz. Bundan önce LED'lerin nominal değerde çalışabilmesi için bacaklarına bağlayacağımız direnç değerini nasıl hesaplayacağımızın formülüne bakalım. LED'lerin üzerine ne kadar gerilim ve akım uygularsak bunların hepsinin üzerinden geçtiğini söylemiştim. LED'in bir bacağına direnç bağlayarak çalışabileceği voltaj ve akımı sınırlandırmamız gerekir. Tabii ki burada voltaj değeri değişken olabileceği için bacağına bağlayacağımız direnç değerinin de değişken olması gerekir. Bunu nasıl hesaplayacağız? Şimdi bunun formülüne bakalım. Elimizde bir tane LED'imiz varsa 12 voltluk bir kaynakla besleyeceksek kaç ohmluk direnç bağlamamız gerekir? Bunun formülü R eşittir güç kaynağının voltajı eksi LED'in voltajı bölü LED'in akımı. Tabii ki formüle şimdi birazcık yakından baktığımız zaman kullanacağımız direncin formülünü bulurken 12 voltluk güç kaynağından LED'in çalışabileceği en doğru değer olan voltaj değerini çıkartarak buluyoruz. Elimizde bir tane kırmızı LED'imizin olduğunu varsayalım. Kırmızı LED'imiz 2 voltla çalışıyor, 10 mAh akım çektiğini varsayalım. LED'in bu değerlerini datasheet'ine bakarak edinebiliyoruz. 12 voltluk güç kaynağı ile beslerken LED'imiz bunun 2 voltunu kendi üzerine alabiliyor. Yani 2 voltunu kullanabiliyor. Geriye 10 voltluk bir kaynak kalıyor. Bu 10 volt kaynağı akıma bölerek direncini artık bulabiliriz. Şimdi burada yapmamız gereken voltajı milivolta dönüştürmek. Çünkü direncin çektiği akım miliamper cinsinden. Voltajı milivolta dönüştürmek için 3 tane sıfır atarız. 10.000 bölü 10 sonucunu buluruz. Buradan da 1000 ohmluk bir direnç değeri çıkıyor. Direncin sonundaki 3 sıfır attığımız zaman 1 kilo ohmluk direnç bağlayabiliriz. 2 volt 10 mAh ile çalışan bir LED için 12 voltluk kaynaktan beslediğimiz zaman 1 kilo ohmluk bir direnç kullanmamız gerekir. Burada bizim LED'in çektiği akımdan sonraki fazla voltajı direncin üzerine kaybetmiş olduk. Çok fazla akım çekilmediği için çeyrek wattlık direnç işimizi çok rahatlıkla görebilecektir. Eğer ki devreye birden fazla LED bağlayacak olursak bu sefer devreye bağlayacağımız direncin de gücünü de hesaplamamız gerekebilir. Yani bu konuda elimiz sınırsız değildir. Örneğin 2, 3, 4, 5 tane LED'i seri bağlayabiliriz. Lakin burada dikkat edeceğimiz konu çekeceğimiz akım miktarı. Eğer ki akım miktarı çok fazla olacak olursa direnç değerinin yanında aynı zamanda direncin gücünü de hesaplamamız gerekebilir. Yarım wattlık, 1 wattlık, 2 wattlık ya da 10 wattlık bir direnç bağlamak durumunda kalabiliriz. Ama miliamper cinsinden baktığımız zaman 10 miliamperlik, 20 miliamperlik bir akım için çeyrek wattlık direnç kullanmakta hiçbir sakınca yoktur. Şu an bir tane LED'in bağlantısına bakıyoruz. LED'imizi simülasyonumuza bağladığımız zaman üzerine 2 voltluk bir gerilim uygulayacağız. LED'imiz 2 voltta 11,5 mAh çekiyor. Bu kırmızı LED'ler için standart bir değerdir. 2 voltta iletime geçerler. Yaklaşık üzerinden 10-15 mW'luk akım geçirirler. Şimdi devremize ikinci bir LED'i seri şekilde bağlayalım. Simülasyonumuzu başlattığımız zaman voltaj miktarını değiştirmediğimiz zaman LED'lerin yanmadığını ve akım çekmediğini görüyoruz. Seri bağlantıda LED'lerin akım çekebilmesi için 2 LED'in toplam voltajının üzerinde olması gerekiyor. Bu 2 LED 4 voltun üzerine çıkmadığı sürece akım çekmeyecektir. Devremizi 4 volta çıkarttığımız zaman üzerinden 11,5 mAh çektiğini görebiliyoruz. Voltaj miktarını artırdık, çektikleri akım miktarı değişmedi. Bir tane LED 11,5 mAh çekerken ikincisi de yine 11,5 mAh çekiyor.
Şimdi devremize 3. bir ledimizi seri bir şekilde bağlayalım ve simülasyonumuzu başlatalım. 4 volt verdiğimiz zaman üzerlerinden akım çekmiyor. Çünkü 3 tane ledin toplamı 6 volt etmesi gerekiyor. Her bir led için voltaj değerini artırmamız gerekiyor. Şimdi 6 volta çıkarttığımız zaman ledlerimiz ışık vermeye başlıyor ve üzerinden akım geçiyor. Çektiği akım miktarı yine değişmiyor. 11.5 miliamper. Ledleri bu şekilde birbirine seri bağladığımız zaman voltaj miktarını artırmak zorundayız. İletime geçebilmesi için, ışık verebilmesi için voltaj miktarını artırmak zorundayız. Her bir ledin çalışma voltajı kadar artırıyoruz. 4. ledimizi bağladığımızı varsayalım. Şimdi 4. ledimizi bağladığımız zaman devremizin çalışabilmesi için artık voltaj değerini artırmamız gerektiğini anladık. 6 volt verdiğimiz zaman çalışmayacaktır. Çünkü 4 ledin toplam değeri 8 volt olması gerekiyor en az. 8 volt verdiğimiz zaman yine güç kaynağımızdan çektiğimiz akım miktarı değişmiyor. 11.5 miliamper oluyor. Eğer kendinizde direnciniz yoksa ledleri seri bağlayarak güç kaynağınızın voltajına yakın bir voltaja getirerek zarar görmeden çalışmasını sağlayabilirsiniz. Günümüzdeki şerit ledlerin çalışma mantığı da buna yakın bir şekilde dizayn edilmektedir. Ledler devreye seri ve paralel bağlanarak ilgili voltaj ve akım sınırlandırılarak kullanılmaktadır. Peki birden fazla ledin paralel bağlantısında nasıl bir yol izleyeceğiz? Ledler seri bağlandığı gibi paralelde bağlanabilir. Bu sefer değişen voltaj değil akım miktarı olacaktır. Örneğin 3 tane 2 volt 10 miliamperlik kırmızı ledleri birbirine paralel bağladığımızı varsayalım. Üzerine uygulayacağımız gerilimin miktarı 2 voltun üzerinde olmaması gerekir. Eğer ki 2 voltun üzerinde bir gerilim uygularsak akım miktarı da artacaktır. Yani bu tek başına çalıştırılmış bir ledin mantığına daha yakındır. Lakin burada dikkat edeceğimiz konu çekeceği akım. Paralel bağlantıda bir tane ledimiz 10 miliamper çekerken 2 tane ledimiz 40 miliamper çekecektir. 3 tane ledimiz 30 miliamper çekecektir. Gördüğünüz gibi burada amperlerini topluyoruz. Paralel bağlantıda ledlerin çektiği akım miktarı artar. Voltaj miktarı değişmez. 4 tane de bağlasak, 10 tane de bağlasak 2 voltun üzerinde voltaj vermememiz gerekir. Lakin burada 10 tane bağlayacak olursak çekeceği akım 100 miliamper olacağını unutmayın. 10 tane ledin amper miktarı toplanır. Bu da 100 miliamperlik bir akıma tekabül eder. Ledlerin seri bağlantıda güç kaynağından çektiğimiz akım miktarı değişmezken paralel bağlantıda güç kaynağından çektiğimiz akım miktarı değişiyor. Birden fazla ledi paralel bağladığımız zaman güç kaynağımızın verebileceği akım miktarına da dikkat etmemiz gerekir. Eğer ki güç kaynağımızın verebileceği akımın üzerinde ledi paralel bir şekilde bağlayacak olursak bu sefer güç kaynağımız zarar görecektir. Çünkü üzerinden çok fazla akım çekmiş olacağız. Devremize 4 tane ledi paralel bağlıyoruz. Bir tane ledi çalıştırdığımız zaman 2 voltta 11.5 miliamper çekiyor. İkinci ledimizi çalıştırdığımız zaman 22.9 miliamper çekiyor. Üçüncü ledimizi çalıştırdığımız zaman 34.4 miliamper çekiyor. Paralel ledlerde bağlantıda voltaj sabitken çekilen akım miktarı toplanır demiştik. Gördüğünüz gibi paralel bağlı ledlerin tamamı yandığı zaman voltaj miktarı değişmezken çektiği akım miktarı artıyor. Ledleri paralel bağladığımız zaman voltajı değiştirmeksizin yakabiliyoruz. Lakin buna rağmen amperi artırmak zorundayız. Çünkü her bir led kendi başına çektiği akım kadar akım çekebiliyor. Şimdi ledlerin iç direncinin olmadığından bahsettik. Eğer ki siz üzerine ne kadar voltaj verirseniz üzerinden o kadar akım geçeceğini söylemiştik. Ledler buna karşı koymayacaktır. Çünkü bir iç direnci yoktur. Güç kaynağımızın voltajını artırmaya başladığımız zaman gördüğünüz gibi ledimiz üzerinden çok fazla akım geçerek arızalanıyor, patlıyor. Bunun olmaması için voltaj miktarı arttığı zaman ledimizin zarar görmemesi için direnç bağlamamız gerekiyor. Ledimize biz 4 volt da versek üzerinden geçen akım miktarı fazla. Bu lede maksimum 2 volt verebiliriz. 2 voltun üzerinde vereceğimiz voltajlar bu ledimizi arızalandıracaktır. Şimdi web sitesi üzerinden baktığımız zaman bu ledi 4 voltla çalıştırabilmemiz için kaç ohmluk bir direnç çıkacağının hesabını yapabiliriz. Besleme gerilimimiz 4 volt. Ledimizin çalışma voltajı 2 volt. Hatırlayacağınız gibi 11.5 miliamperlik akım çekiyordu. Hesapla dediğimiz zaman yaklaşık olarak 173 ohmluk bir değer buluyor. Tabi piyasada 173 ohmluk bir direnç bulunmadığı için kullanacağımız direnç değerinin 180 ohm olacağını söylüyor. Şimdi ledimizin bacağına bir tane direnç bağlıyoruz.
hesapladığımız direnç değerinde bir direnç bağlayacağız. Direncimizi ledimizin hangi bacağımıza bağlayacağımızın bir önemi yoktur. Anot bacağına da bağlayabiliriz, katot bacağına da bağlayabiliriz. Ben burada anot bacağına bağlıyorum ve direnç değerimi 180 ohm yapıyorum. Şimdi simülasyonu başlattığım zaman ise gördüğünüz gibi 4 voltta ledim ışık vermeye başladı ve üzerinden 11.1 mA gibi bir akım geçiyor. Bu da ledimin çalışması için gerekli ideal voltajın ve gerilimin olduğunu gösteriyor. Şimdi voltaj miktarını bir miktar artıralım. 4 volttan 5 volta çıkaralım ve ledimizin üzerinden geçen akım miktarına dikkat edelim. 5 volta çıkarttığımız zaman gördüğünüz gibi geçen akım miktarı artmaya başladı. Yani voltaj arttığı zaman üzerinden geçen akım miktarı artıyor. Dolayısıyla biz voltajı artırdıkça direnç değerimizi de artırmak zorundayız. Şimdi güç kaynağımızı 12 volt yapalım. Gördüğünüz gibi ledimizin üzerinden çok fazla akım geçiyor. Ledimiz bu şekilde çalıştığı zaman zarar görecektir. Direnç değerini değiştirmemiz gerekiyor. 12 volt yaptığımız zaman ledimize bağladığımız direnç değerinin de değişmesi gerekiyor. Daha yüksek bir direnç değeri seçmemiz gerekiyor. Web sitemize geçerek buradaki değerleri değiştiriyoruz. Besleme kaynağımızı 12 volt yapıyoruz. Ledimiz 2 voltta 11.5 mA çekiyordu. Hesapladığımız zaman bu sefer direnç değerimizin 1 kilo ohm olması gerektiğini söylüyor. Hemen direnç değerimizi 1 kilo ohm olarak değiştiriyoruz. 12 voltluk güç kaynağını şimdi simülasyonu başlattığımız zaman artık ledimizin üzerinden 10 mA'lik bir akım geçtiğini görebiliyoruz. Ledimiz nominal ve doğru bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Burada bağlayacağımız direncin watt değeri çok fazla akım olmadığı için çeyrek wattlık bir direnç bağlayabileceğimizi söylemiştik. Şimdi devremize ikinci bir ledimizi bağlayalım. Seri bağlantıda ikinci ledimizi bağlıyoruz. Simülasyonu başlattığımız zaman gördüğünüz gibi akım miktarı düştü. Yani ledlerin üzerinden geçen akım miktarı düştü. Burada direncimizi değiştirmemiz gerekiyor. Hemen buradan hesabını yapıyoruz. Seri bağlı dirençlerde voltaj ve led sayısını girerek direnç değerimizin kaç olacağını hesaplayabiliriz. 12 volt, 2 voltta çalışıyor. Her bir ledim 11.5 mA çekiyor. 2 tane ledim seri bağlı. Baktığım zaman bu sefer direnç değerim bir miktar düştü. 820 ohm'a düştü. Hemen direnç değerimi 820 ohm olarak değiştiriyorum. 12 voltta 820 ohmluk direnç değerimi değiştirdiğim zaman düzgün bir değer veriyor. Eğer ki ben burada 820 ohm bağladım ama hesaplama yaptığımız zaman 820 ohm'un biraz daha üstündeydi. Çünkü piyasada 820 ohm direnç var diye bu şekilde bize verdi. 695 ohmluk bir direnç bulabilseydim aslında ledlerim nominal değeri olan 11.5 mA'ri verebilecekti. Ama piyasada 695 ohmluk direnç bulunmadığı için 695 ohm'a en yakın olan direnci bağlıyoruz. Bu küçük miliamper değerleri ledlerin parlaklığında çok büyük bir farklılık yaratmayacaktır. O yüzden en yakın direnç değerini bağlayabiliriz. Şimdi paralel bağlantıya bakalım. 12 voltluk besleme ile 2 voltla çalışan ledimiz yaklaşık 10 mA çektiğini varsayıyoruz ve 3 tane ledimizi paralel bağladığımızı varsayıyoruz. Hesapla dediğimiz zaman ise 333 ohmluk bir değer çıkıyor. Burada kullanabileceğimiz direnç değerinin yaklaşık 390 ohm olduğunu söylüyor. Piyasa şartlarında 390 ohmluk direnci çok rahatlıkla bulabiliyoruz. Bu tarz web sitelerinden faydalanarak direnç değerlerinizi hesaplayabilirsiniz. Şimdi 12 voltta 2 volt ile çalışan 4 tane led paralel bağladığımız zaman 220 ohmluk direnç bağlamamız gerektiğini söylüyor. Burada 4 ledin toplam akım miktarı kadar akım çekmesi gerekiyor. Yani 4 led toplamda 45 mA'ye yakın bir akım çekmesi gerekiyor. Geriye kalan akımı da biz direncin üzerinde kaybediyoruz. Lakin buradaki direncin watt değerinin daha yüksek olacağını unutmuyoruz. Seri bağlantıda direncin watt değerinin çok önemi yokken paralel bağlantıda özellikle led sayısına göre yani üzerinden geçecek olan akıma göre ledin watt değerinin daha yüksek olmasını sağlamamız gerekir. Artık siz de devrelerinizde ledler kullanırken seri ve paralel bağlantı yaptığınız zaman çekeceği akım ve voltaj miktarı ne olacağı konusunda birazcık bilgi sahibisiniz. Yapmış olduğumuz örneklerde hep aynı tip ledlerin seri ve paralel bağlanabileceğinden bahsettim. Farklı voltaj ve akımlardaki ledleri birbirine seri ve paralel bağlayamayız. Eğer ki farklı voltaj ve akımdaki ledleri birbirine seri ya da paralel bağlayacak olursak bu doğru bir yöntem olmayacaktır. Çünkü farklı ledler farklı akım ve voltajla çalışacağı için doğru ve düzgün bir şekilde çalışmayacaktır. Bunun için ledleri seri ve paralel bağlarken birbiriyle aynı olan ledleri seri ve paralel bağlamamız gerekir. Farklı voltajdaki ledleri farklı şekilde gruplandırmamız gerekir. Ledler icat edildikten sonra artık hayatımızın birçok alanında kullanılmaya başlandı.
Aydınlatma sektöründe ve görüntüleme sektöründe ledler sıklıkla tercih ediliyor. Şu an ekranda görmüş olduğunuz fotoğrafların hepsi led çeşitlerine aittir. Normal tek kılıflı ledler, SMD ledler, PCB ledler, aydınlatma sektöründe kullanılan ledler ve görüntüleme sektöründe kullanılan ledler gibi birçok çeşidi bulunmaktadır. Bugün sizlerle ledleri birazcık daha yakından tanımış olduk. LED'lerin üzerine uygulayabileceğimiz akım ve gerilim miktarları hakkında bilgi sahibi olduk. LED'leri koruyabilmemiz için direnç bağlanması gerektiğini öğrenmiş olduk. Seri ve paralel bağlantıda kullanılacak olan voltaj ve akım miktarındaki değişimleri gözlemledik. LED'lerle ilgili ilerleyen günlerde daha detaylı videolarıma yer vereceğim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.